Bakmak ya da bakmamak. İşte bütün mesele. Seninle yazışmalarımızda çalışmalarını engelleyen etkenlerin başında cep telefonu geldiğini söylüyorsun. Cep telefonu bırakamadığını, ders çalışmaktan seni alıkoyduğundan bahsediyorsun. Haklısın, ancak cep telefonu adeta buzdağının sadece görünen tarafı. Bu problemin altında göründüğünden çok daha büyük bir kısmı daha var. Bu videoda sana nasıl oluyor da cep telefonu öğrenme başarını, sınav sonuçlarını yükseltmeni engelliyor, bundan bahsedeceğim. Seni geliştirecek, seni motive edecek videolardan haberdar olmak için şimdi abone ol. Bu videoda sana evdekiler gibi, bazı arkadaşların gibi geleceğini düşün, telefonu bırak elinden demeyeceğim. Ben neden cep telefonu zaafımız var sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Sen de bu anlattıklarımı iyice dinleyip yorumlarsan telefon konusunda kendi davranışlarını bir değerlendirip kararlar verebilirsin. Evet, kararlar verebilirsin çünkü bilmek anlayış geliştirir. Sen kendi davranışlarının altında yatan gerçek nedenleri anladıkça değişirsin. Bilmek geliştirir. Öbür türlü birilerinin vereceği akılla yaşantımız değişseydi, sorunlar hallolsaydı her şey çok kolay olurdu ve sıkıcı da olurdu. Challenge'sız olurdu, değil mi? Evet, mesele cep telefonu sahibi olmaktan daha derin. Öyle ki bu problemi anlamak için sosyologlar, psikologlar, antropologlar kafa yormakta. Elde edilen sonuç ise sen sosyal bir varlıksın. Bu cümlenin bir anlamı da şu: sandığın kadar özgür değilsin. Senin davranışlarını, duygularını, düşüncelerini etkileyen binlerce yıllık sosyalleşme dürtün var. Yani diğer insanlarla etkileşim halinde olmak, gözetlemek, görülmek, fark edilmek, onaylanıp beğenilmek, bir etki oluşturmak istiyorsun. Küçücük çocuklardan 70-80 yaşındaki büyüklerimize kadar bu istek var. Yani sende sorun yok. Bizler insanız ve bizim yazılımımız böyle çalışıyor. Ancak bu yazılım isteklerimizi kontrol etmemize, bir şeyleri ertelememize de izin veriyor. Bu doğuştan gelen yazılım senin kendi hayrına, toplum hayrına, insanlık hayrına iyi ve doğru şeyler yapman için karar vermene imkan veriyor. Peki telefon konusunda ne önereceksin diye bana soruyorsun. Öneriden önce sana izninle bir aferin demek istiyorum. Sorununu fark ettiğin için, telefonun bir sorun olduğunu fark etmeseydin bu videoyu zaten bulmazdın. Buraya kadar izlemezdin. Sen kendine dışarıdan bakabilen, öz eleştiri yapabilen akıllı insanlardansın. Önce bunu bil, kabul et. Ve gelelim meseleye. Şimdi kendi bir yokla bakalım. Telefonsuz gerçekten duramıyor musun? Telefon diyorum ama buna tablet, laptop, tüm internetli cihazlar dahil, sen onu anladın. Bu bir bağımlılık durumuysa, yaşantının akışını bozuyorsa, yani hayatın dengesizleşmişse, ciddi problemler yaşamaktaysan bir profesyonelden profesyonel bir yardım almaktan çekinme. Ama durumun herkes kadarsa telefon, sosyal medya zamanlarını belirleyebilirsin. Benim düşüncem yasaklamaktansa dengelemek. Yani telefonu kaldırıp atman gerekmiyor. Günün belli zamanlarında, belli aralıklarda mobil veriyi veya kablosuz bağlantıyı açabilirsin. Ve bu online olduğun sürede, o sınırlı sürede neler yapacağını, nelere yanıt vereceğini, kimlere ne yazacağını önceden planla. Bunu yaparsan aslında telefona o kadar da ihtiyacın olmadığını fark edeceğini düşünüyorum. Bu zaman sınırlaması sana ekranda zamanın nasıl geçtiğini anlaman için de yardımcı olacak. Ekran planı yapınca internette o kadar da işin olmadığını, önceden o ekranda hipnotize olmuş bir şekilde zaman algını nasıl yitirdiğini de anlayacaksın. Yani bir uyanış yaşayacaksın. O 2 dakika bakayım, 1 dakika paylaşım yapayım dediğin oyalanmaların saatlerini nasıl da yok ettiğini kendin fark edeceksin. Kendin fark ettiğinde davranış daha kolay değişecektir. Çivi çiviyi söker. Yani madem mesele telefon, o halde telefona öyle bir uygulama yükle ki telefon bağımlılığın kırılsın ve çalışmalarına dönmene yardımcı olsun. Bu konuda bazı uygulamalar tasarlanmış. Araştırınca gördüm ki çok sayıda telefon kullanımını sınırlayan, belirli zamanlarda interneti veya uygulamaları kapatan, açan özel uygulamalar var. Telefonun uygulamalar bölümünde telefon bağımlı diye yazınca onlarcası ekrana geliyor zaten. İşlerinden güvenli olan bir uygulamayı kullanarak kontrol sağlayabilirsin. Ancak önce kol saatini, duvar saatini, telefonun kapatma tuşunu veya uçuş modu tuşunu kullanarak da bu sorunu çözmeyi dene. Senin evdekilerle bu telefon yüzünden tartıştığınız oluyor mu bilmiyorum ama pek çok ailede bu tatsızlığa, kalp kırıklıklarına sebep olduğunu biliyorum. Yani telefon yüzünden
Tamam, yetişkinlerin tarzı bazen kaba, anlayışsız gibi oluyor. Onlar öyle deyince sen de bildiğin bir şeyin tekrar hatırlatılmasından, aynı şeylerin tekrar tekrar konuşulmasından ve bu tekrarlara rağmen sende bir şeyin değişmiyor olmasından, kızgınlığından patlayabiliyorsun. Telefon konusunu aile ilişkilerine getirdim çünkü onlarla bu konuda tartışmaların da son bulacak. Onlara bu konuda kendini disipline etmekte zorlandığını söyle, onlardan duygusal destek iste. Genelde evdekiler ters psikoloji yaparlar. Yani yapamazsın ki, başaramazsın ki tarzını seçerler. Ama sen niyet oku. Dedikleri bu ama biliyorsun ki en az senin kadar onlar da özgürleşmeni, hayatının kontrolünü ele almanı bekliyorlar. Birkaç gün sonra onların da takdirini işiteceksin, güzel sözler duyacaksın diye tahmin ediyorum. Peki arkadaşların? Bu konuda onlarla hiç dertleştin mi? Hani bunu soruyorum çünkü arkadaş ortamında telefonu elden bırakamamayı dert edilen yalnızca sensen, bunun yanlış olduğunu düşünen sadece sensen, işin zor. Çünkü arkadaşların var ama bu davada yalnızsın. Onlar sabah uyanır uyanmaz, servise biner binmez, eve döner dönmez telefonu alıp gruplara bir şeyler yazıyorken senin onlardan ayrı hareket etmen zor olabilir. Senin gündeminle arkadaş ortamının gündemi uymuyorsa kolay olmayacak ama başaracağına inanıyorum. Bak, madem problem senin sosyalleşme ihtiyacından kaynaklanıyor, o halde çevrendeki insanlarla beraber çözüm bulacaksın. Evet, sosyal bir çözüm. Düşünsene, evdekiler senin gayretinden haberdarlar. Arkadaşlarınla sözleşmişsin ve birbirinize destek veriyorsunuz, hatta birbirinizi kontrol ediyorsunuz. Hı? Verdiğiniz sözü tutuyorsunuz. İşler nasıl da kolaylaşır, değil mi? Evet, tek başına bu sorunu çözebilseydin zaten çözerdin. Bunu izlemene gerek kalmazdı. Bak, kabul etmek lazım. Biz insanlar birbirimizden güç alırız. Ben sana konuşurum, sen bana yazarsın, etkileşim oluşur ve enerji alırız. Birbirimize güç veririz. Çevrendekileri sen de çözümün parçası haline getirebilirsin. Sana bir önerim daha olacak arkadaşım. Kendine internetsiz günler belirle. Telefonun sadece çağrı özelliğini kullanacağın günler. Bu duruma telefon orucu olarak bak. Evet, telefon orucu. Bunu bir meydan okuma olarak gör lütfen. Telefonunun uygulamalarını devre dışı bıraktığın, internete bakmadığın bir gün sonrasında kendini nasıl hissedeceğini bir hayal eder misin? Özgür, güçlü, bağımsız, dinlenmiş, temizlenmiş, tazelenmiş, kontrolü ele almış olduğunu fark etmiş olacaksın. Bunu hissediyorsun değil mi? O internetsiz, dijital oyunsuz gün bir detoks yapmış olacaksın. Arınacaksın. Senin güzel kafanı kirleten o değersiz, hatta zararlı şeylerden kurtulmuş olacaksın. Beyin hücrelerin nefes alacak adeta. Kendini daha zeki, daha yeterli hissedeceksin. Çünkü internetsiz, sosyal medyasız geçen bir günde kitap okumuş olursun, ders çalışmış olursun, konu tamamlamış da olacaksın belki. Bunları yapmamış olsan bile gerçekten dinlenmiş olacaksın değil mi? Sevgili arkadaşım, bu öykünün kahramanı sensin. Senin tercihlerin geleceğin nasıl yaşanacağında önemli bir belirleyici. Kendinle uğraşmaya, kendini geliştirmeye, olabileceğinin en iyisi olmak için öğrenmeye devam et. Ben senin bu alışkanlıkları değiştirebileceğine, iyi alışkanlıklar kazanabileceğine inanıyorum. Sen de inan.